Lovers TV'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz hep popüler olan ve gün geçtikçe daha da popülerliği artan kök hücre ve egzozom tedavisi ile ilgili konuşacağız. Doktor Kübra Hanım bütün detaylarla ilgili bize bilgi verecek. Evet, hoş geldin Kübra'cığım. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten egzozom son dönemlerde artık her yere uygulanabilen, hadi estetiği geçtik, onun dışında diğer branşların da çok rahatlıkla uyguladığı ve sonuç aldığı uygulamalar kısmına girmeye başladı. Peki egzozom nedir? Kök hücre tedavisi ile ilgili arasında fark var mıdır? Evet, şimdi egzozom dediğiniz gibi çok popülerleşti. Evet. Aslında çok eski bilinen bir molekül. Aslında bu bir protein, haberci bir molekül. Yani hücreler arası sinyalde rol oynayan bir molekül ve bu aslında yıllar evvel kanser tedavisinde ve kanserin altta yatan patogenezine rol oynadığı düşünüldü ve bu şekilde aslında ortaya çıkmaya başladı. Son yıllarda da fark edildi ki madem bu hücreler arası iletişim arttırıyor, evet bu sektörde de kullanılabilir mi, hücre uyarımı, fibroblastların çoğalması derken son zamanlarda oldukça popüler oldu. Egzozomun avantajı ve kök hücreden farkı şu, hani kök hücre bir hücre aslında ve bu hücrelerle biz her şeyi transfer edebiliyoruz, istemediğimiz şeyleri de. Ama bu bir haberci, bir molekül, protein. Yani aslında bir gen aktarımı vesaire olmadığı için birazcık daha güvenli bir alanda kalıyor gibi düşünebiliriz. O zaman bu gidiyor, hücreye diyor ki sen diyor artık kolajen üreteceksin diyor. Evet. Sen bunu üreteceksin. Sadece haberci olarak gönderiyor. Mevcutta bizde olan hücreler artık çalışmaya başlıyor. Aynen aslında öyle. Yaptığı işlem bu. Hatalı çalışımı düzeltiyor. Mesela işte biz o yüzden bunu sadece estetikte değil de yara iyileşmesinde vesaire çok güzel rol oynuyor. Çünkü gidiyor orada neye ihtiyaç var? Orada bir yara var ve bunun onarılması gerekiyor. O sinyalleri iletiyor. Nerede ne ihtiyaç varsa. Mesela saç dökülmesinde. Gidiyor orada onu uyarıyor ve saçlar çıkıyor. Aslında çok mucizevi bir şey bu arada. Evet, yani Joker gibi. Ya işte artık teknoloji gelişiyor, tıp gelişiyor. Artık yani belki seneye bunu başka şeyler konuşacağız. Bunu değil ama gerçekten çok hızlı ilerliyor bu arada. Peki bu egzozom ve kök hücre tedavileri kırışık tedavisinde kullanılabilir mi? Veya yüzümüzde başka nasıl bir etki yaratır? Aslında kırışık tedavisini evet kullanabiliyoruz. Çünkü neden? Burada amacımız ne? Kolajen sentezini arttırmak, fibroblastları uyarmak gibi düşünebiliriz. Ama tabii şöyle bir şey var. Hani burada herkesin fibroblast kalitesi farklı, kolajen kalitesi farklı. O yüzden sonuçlar birazcık değişiklik gösterebiliyor. Kök hücreyi biraz ben şöyle diyorum, bir zemin gibi düşünsünler. Zeminde kök hücremizi yaptık hastamıza. Hani bu orada çalışmaya devam etti, indüklemeye devam etti. Ara ara egzozom tedavilerimizi de uyguladık. Ama bu şu demek değil. Hastamızın hacim kaybı var diyelim. Hani bu tabii ki dolgunun yerini orada tutuyor olmayacak ama cilt kalitesini arttırdığı ve zemini güzelleştirdiği için belki dolgu miktarını azaltacak gibi düşünebiliriz. Ya da mesela evet alın çizgilerinde, göz çevresinde güzel ama hani benim hastalara önerim evet biz botoksunuzu da yapalım ama kök hücrenizi egzozomumuzu da yapalım gibi konumlandırmak daha doğru geliyor bana. Evet, ya aslında dediğim gibi altta bir temelde kök hücre yoğunluğu fazlaysa etkisi daha iyi. Dolayısıyla bir yerde yaşla beraber maalesef kök hücre sayısı da azalıyor. Dolayısıyla etki diyelim ki kök hücre sayısı azsa etki 1 ise oraya kök hücre yapıp bunu yaptığında etkisi 5 olmuş oluyor aslında. Hani katsayı olarak daha da etkili oluyor. Peki bu tedavinin yan etkileri var mı? Cilde herhangi bir zararı var mı? Yani şöyle yan etki, hani tabii ki her ihtimali, her böyle enjeksiyonda olduğu gibi alerji ihtimali minimal de olsa hani yok diyemeyiz tabii. Onun haricinde enjeksiyonları iğneyle yaptığımız için yine o yerlerde kanama, morarma gibi ihtimalleri olabiliyor. Burada hastalarımızın aklına takılan şey oluyor. Hani bu kök hücrede hani kansere dönüşür mü, kötü bir şeye dönüşür mü diye aslında böyle bir kötü bir şey oluyor. Ama egzozomda aslında bu ihtimalin yok olduğu varsayılıyor. Aslında kök hücrelerde de, şimdi bunlar hep böyle bakanlık onaylı laboratuvarlarda aslında yapıldığı için o hücreler ayrıştırılmış oluyor. Aslında kök hücre de eğer güvenilir ellerde yapılırsa böyle bir ihtimal yok denecek kadar az diyebiliriz. Ama yine de tabii ki hani aktif kanseri olan, geçmiş olanlara ben açıkçası bu uygulamayı önermiyorum diyebilirim, özellikle kök hücreyi. Peki egzozom tedavisi nasıl yapılır? Yani birisi sana geldi, değerlendirin egzozom evet size uygundur dediniz. Bunun seans uygulamaları, aralıkları ve nasıl bir protokolle uyguluyorsun? Hani iğneli mi, iğnesiz mi bunlarla ilgili bilgi verebilir misin? Tabii. Şimdi egzozom aslında yeni popüler olmaya başladı ve şu an aslında ben genelde nasıl kullanıyorum derseniz cihazlarla kombine ediyorum. Saçta dermapenle, %6 iğne ya da fraksiyonel lazerle kombine ederek uyguluyorum. Çünkü aslında hem orada bir travma oluşturuyoruz ya, bu sefer egzozomun oradaki etkinliğini de arttırmış oluyoruz. Ve onun yanında mesela işte cihaz yaptık. Onun aslında iyileşme süresini de hızlandırmış oluyoruz. Süper. O yüzden genelde ben cihazlarla kombine etmeyi öneriyorum.
Özellikle saçta kesinlikle çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Hani hem böyle PRP, mezoterapiye göre seans sayısı daha az olmuş oluyor. Ayda bir 3 seans gibi öneriyorum ilk etapta hastalara. Hem de daha etkili oluyor gibi benim görüşüm açıkçası ve çalışmalarda bu yönde. Yani ortalama ayda bir 3 seans gibi diyebiliriz ilk başlangıç dozu olarak. Ama sonrasında tabii ki idame seanslarda yapıyor oluyoruz. Ama bunu birazcık yine orada hangi probleme yönelik yapıyoruz, hastanın ihtiyacına göre belirliyoruz desek daha doğru olur. Peki şimdi bunu egzozomu aslında biz vücudun her yerinde uygulanıyor diye konu söyledik. Yüzde, dekolte bölgesinde, saçta, ellerde, saçta. Yani ortalama her bölgenin seansı o zaman 3 civarı mı diyoruz? Öyle gibi oluyor. Bu arada şimdi egzozomda çok çeşitleri var ya, aslında üründen ürüne göre de seanslar değişiyor ama ortalama genelde ya da bizim burada kullandığımızda biz böyle bir protokol izliyoruz. Bu tedavinin kimler yaptırabilir? Belli bir yaş sınırı var mıdır? Hani bu yaştan sonra yapılmaz, bu yaştan sonra yapılır diyebileceğim sınırı var mı? Zaten bir an önce konuştum. Bazı hastalığı olanlar, özellikle kanser hastalığı olanlarda çok önermiyorum diye konuştun ama bunun dışında bir skalamız var mı? Hani bunlara yapılır, bunlara yapılmaz dediğimiz. Aslına bakarsanız herkese yapılabilir 18 yaşından itibaren. Ama şöyle ben öneriyorum hastalarıma. Benim özellikle kök hücre için bir söyleyeyim. Şimdi bizim kolajen depolarımız 30-35'ten sonra azalmaya başlıyor ya. Kök hücreyi daha çok ben bu yaşlardan itibaren önermeye başlıyorum. Yani kolajen depoları azalmaya başladıktan sonra. Onun öncesinde de elbette yapılabilir ama hani onun öncesinde mezoterapiler gibi işlemler bizim için yeterli olabiliyor. Sonrasında kök hücreyi bırakabiliyoruz genelde. Ama egzozom içinde, kök hücre içinde şöyle bir şey var. Mesela hastanın yanık sıkarı vardır, akne sıkarı vardır, su çiçeği izi vardır. Bu onu psikolojik olarak rahatsız ediyordur. İşte o zaman 7'den 70'e aslında uygulanabilir tedaviler diyebiliriz bunlar için. Peki bu yaz aylarında uygulamanın, hani güneşe maruz kalmanın bu süreçte bir dezavantaj yaratıyor mu uygulamada? Yoksa hiç yaratmıyor aslında. Yani rahatlıkla uygulanabilir rahatlıkla uygulanabilir. Ben hep hastalarıma diyorum aslında. Hani yazın insanlar böyle tatilden vesaire çok vakit bulamıyorlar ya da işte 2-3 gün biraz böyle deniz, güneş maruziyet olmaması gerekiyor ya. Aslında böyle bu tarz işlemleri böyle yaza girmeden yapıldığında aslında yazın etkilerinden de güzel korunmuş oluyorlar. O yüzden benim tercihim yaz aylarında da yapılabilir rahatlıkla. Vakitleri yoktur ya da yurt dışından geliyorlardır. Ama yaza girmeden yaparlarsa aslında yazında daha az lekelenirler, daha az kırışırlar. O yüzden daha çok tercih ederim. Biz ne yaparsak yapalım güneşten aslında güneşin cildimize verdiği hasardan korunmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında bu uygulamaların hepsi de tam yaşlılık ayrı bir süreç. Ama bu yaşlanma sürecinde cilde en çok zarar veren şey güneş. Ultraviyole, biz de ultraviyolelerin etkilerinden korunmaya çalışıyoruz. Onları minimize etmeye çalışıyoruz. Peki bu tedavi, egzozom tedavisi başka bir tedaviyle kombin edilebilir mi? Birbirlerine yan etki veya etkisini kısaltma, uzatma gibi durum olabilir mi? Diğer işlemlerle kombine edilir. Çok da güzel olur. Az önce de bahsettiğim gibi. Mesela akne skarları var. Fraksiyonel lazer yaptık. Biliyorsunuz fraksiyonel lazerden sonra çok kabuklanıyor. Hani zor iyileşiyor. İşte onun üzerine egzozomla uyguladığımızda aslında biz iyileşme süresini de hızlandırmış oluyoruz. O yüzden cihazlarla kombinasyonu kesinlikle çok çok iyi. Ve daha önce de hep böyle konuştuk ya, biz ne diyoruz? Hep kombine işlemler diyoruz. Enerji bazlı cihazlar, gençlik aşıları, mezoterapiler. Hani hiçbiri birbirinin yerini tam olarak tutmuyor ama beraber yapıldığında birbirini çok güzel kombinliyor. Evet. Cilt kalitesini arttırdık. Üzerine güzel botoksunu da yaptık hastamızın mesela. İşte ihtiyacı olan yerleri dolgusunu da yaptık. Mis gibi parıl parıl genç bir cilde kavuşuyorlar. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Kesinlikle öyle oluyor. İyi, tamam o zaman. Şimdi aslında çok güzel anlattın. Yani süreci, işte uygulama şeyini. Şimdi seansları falan da konuştuk ama peki ben şunu merak ediyorum. Hasta ilk gelip bir seans yaptırdığı zaman ne sonuç beklemeli? 3. seansta nasıl bir sonuç olmalı? Hani bu birinci seansta bir sonuç gözükür mü? Yoksa 3 seansı beklemesi gerekiyor mu? İşte burada sabretmesi gereken nokta bu. Biz burada kolajen sentezletiyoruz. O yüzden en güzel etki 3. aydan itibaren görmeye başlıyoruz. O yüzden biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Ama ilk zamanlarda şöyle bir şey. Şimdi biz iğneyle yaptık ya da cihazla yaptık ya. Orada bir travma yarattık. Orada cilt kendi yenileme sürecine başlıyor. Aslında bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra hastamız böyle hafif bir şeyler fark etmeye başlıyor. Ama esas etki için 3. ayı beklesinler. Birazcık sabır. Çünkü bunlar rejeneratif aslında işlemler. Peki 3. ayda sonucu gördü, 3 seans sonucunu gördü. Sonraki ek doz veya ek uygulama gerekiyor mu? Gerekiyorsa ne zaman yapması lazım? İşte bu da biraz aslında hastaya göre değişiyor. Ben mesela diyelim ki saç dökülmesi var ve ileri evrede. Hani o zaman arada böyle 2 ayda bir hatırlatma 2 seans daha mutlaka ekliyor oluyorum hastalarıma. Sonrasında 6 ay, 1 yıl sonra gibi devam tedavilerini planlayabiliyoruz. Ya da akne skarında yine 3 seans yeterli gelmeyebiliyor. Onları birazcık daha uzatabiliyoruz ama her şeyin fazlası zarar. Evet, cildi fazla uyarmak da zarar.
O yüzden dediğiniz gibi hani totalde ben kendi adıma bir 5-6 seans yaptıktan sonra hani aralıklı bir şekilde ayda bir yaptık 3 seans. Sonra 1,5-2 ayda bir 2 seans daha yaptık. Sonra birazcık cildi dinlenmeye bırakılmasını öneriyorum. O zaman toparlayacak olursak aslında bu süreçte egzozom tedavisi hemen hemen bütün ciltlerde uygulanabiliyor. Evet. Elde, yüzde, saçta, dekolte bölgesinde uygulayabiliyoruz. Ortalama 3 seans yapıyoruz. Aynen öyle. Ek uygulamalar gerekirse saçta 2 ayda bir, o zaman diğer süreçlerde de değerlendirip ona göre 6 ayda, 1 yılda bir ek doz uygulamaları falan gerekebilir. Güçlendirilmiş mezoterapi gibi düşünebiliriz aslında bunu. Zaten böyle bu arada öyle ürünler de çıkardılar artık. Egzozomun içine böyle mezoterapi ürünleri de katıp hani daha böyle etkisini arttıran, anlık hızlı etkiler de göstermek için böyle ürünler de var şu an kombin piyasada. edilebilir, tamam. Peki bu süreç aşağı yukarı şeyi anlattık, hani uygulama sonuçlarını falan gördük ama bu tedavide gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey var mı? Yayınlar var mı? Güvenilir bir teknik veya güvenilir bir ürün mü diye sorabilir miyim ben sana? Şimdi güvenilir bir ürün aslında. Bu arada şeyden bir de bahsetmedik. Hani kök hücrenin de egzozomunda bazı kaynakları var. Egzozom içinde mesela bitkisel var, hayvansal kaynaklı ve insan kaynaklı olanlar var. Aslında burada tercih ettiğimiz ürüne bağlı olarak da güvenilirlik değişiyor. Şu anda en güvenilir olan hani yayınlara göre de daha geçmişi eskiye dayanan olan bitkisel egzozomlar. O yüzden ben kendi adıma burada hastalarıma önereceksem genelde bitkisel egzozom tercih ediyorum. Dediğim gibi hani yayınları, geçmişi vesaire bana daha çok güven verdiği için. Ama önümüzde tabii başka çalışmalar da olacak şu an çünkü inanılmaz popüler oldu. Evet. Hatta uzun dönemde IV egzozom tedavileri, IV kök hücre tedavileri bile gündemde. Hani uzun vadede belki daha başka şeyler konuşuyor olacağız güven anlamında. Ama benim kendimi rahat ettiğim bitkisel egzozomlar. O yüzden de hastalarıma onu öneriyorum daha çok. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gayet güzel anlattın. Egzozomla ilgili aslında merak ettiğimiz soruların hepsini sordum sana. Gayet de güzel cevaplar, açıklayıcı cevaplar. Hani ben bile aydınlandım egzozomla ilgili. Sizin de merak ettiğiniz sorularınız varsa video altına yorum yazarsanız biz de gerekli cevapları sizlere iletiriz. Teşekkür ediyorum.